Merhaba, çok farklı bir video ile karşınızdayım. Evet, günümüzde savaşlarda terör diyoruz. Savaşın dışında kuralı olmayan bir savaş biçimi terör. Korku, korkutma. Tarihin ilk çağlarından beri var. Yani bazı ordular bir takım bölgeleri istila etmeden önce gerçekten bölge halkını korkutmak için kafaları kesen, insanların derilerini yüzen canavar tipleri gönderir. Onunla bölgeye korku salar, ardından düzenli ordu gelir, arzu ettiği şekilde de işgali yapar. Şimdi terör farklı bir savaş yöntemi dedim. Günümüzde özellikle işte bombalı arabalar, canlı bombalar gibi terör eylemleri. Benim bunlarla ilk tanışmam Lübnan'da oldu. 80'li yıllarda Lübnan'da çok sık bulunduğum dönemlerde özellikle İsrail'in işgal ettiği bölgelerde öncelikle bombalı araçlar, bunlar bizzat birileri tarafından kullanılıp hedefe doğru götürüldüğünde patlatılan, infilak eden arabalar. Bir diğeri de canlı bomba dediğimiz üstünde patlayıcılarla bir yerlere giden insanlar. Lübnan bu savaş yönteminin en yoğun olduğu dönemi 1980'lerde başladı. Ama tabii en kanlıları 1983'te bölgeye barış gücü altında gelip yine kendilerince gittikleri yerde sözde demokrasiyi inşa etmek amaçlı olan iki ülkenin ordularına karşı yapıldı. Amerikan deniz piyadeleri ve Fransız özel birimlerine karşı. Onlarca, yüzlerce insan öldü. Yani tam sayılar 300'ün üzerindeydi. Ve bir o kadar da sivil halk gitti. Sivil halktan kimse bahsetmiyor. Ama o süre içinde dünyada birdenbire gündeme geldi. Çünkü taşıdıkları tonlarca bombayı bir takım sürücüler, bunlar intiharcılar, intihar komandoları alıp karargahlara girdiler. Tabii ondan önceki dönemlerde bunu İsrail ordusuna yaptıkları için savaşan İsrail ordusuyla onlara karşı mücadele edenler olunca dünyada bu kadar ses getirmemişti. Birleşmiş Milletler bünyesinde gelen iki ülkeye yapıldığında dünya allak bullak oldu ve dünyada birdenbire bu canlı bombalar nasıl eğitiliyor, kimler canlı bomba olabiliyor, kimler intihar komandosu olabiliyor diye sorgulamaya başladık. O dönemde gariptir, bir Arap Ulusal Kurtuluş Örgütü, Hizbül Kavmil Arap, çok eski bir Suriye kökenli bir parti. Büyük Suriye'yi kafasında ideal olarak almış. Sözde hatta bizim Güneydoğu Toroslardan başlayıp neredeyse bütün Orta Doğu'yu içine alan bir Suriye haritası. Baas Partisi'nin de temeli olan o harita zaten. Buraya üye olduğu belirtilen bir kız ve bu kız İsrail'e karşı gönüllü bir intihar operasyonu yapılacak. Biz bu kızla tanıştırıldık intihar eyleminden birkaç gün önce. Kim olduğunu bilmiyorduk. Bizi aldılar, götürdüler. Yapacağı eylemin sadece bir eylem olduğunu biliyorduk ama kendini patlatacağını falan söylememişlerdi bize. Günler geçti. O kızın eylemi oldu ve bir şekilde o eylem başarıya ulaştığında kızın fotoğraflarını gördük. Sanay'dı kızın ismi. Onu izleyen dönemlerde bütün örgütler bu tür savaş yöntemlerine başvurdu. Ben araştırdım bu kız kimdi, neyin nesiydi. Şimdi gariptir. Terörün kaynağı olan eğer bir bataklıktan bahsediyorsak, yoksulluğun, sömürünün, ötekileştirmenin yoğun olduğu ülkeler, işgal altında olan ülkeler, bir farklı kültürün baskın çıkıp kendi kültürünü empoze ettiği bölgeler, kişilik haklarının, hukukun olmadığı ülkeler. Bu ülkeler dünya coğrafyasının neredeyse 4/3'ünde var. Ve o potansiyel her zaman için savaşta bir kesim, bir amaç için gönüllü ölüme gitmeye razı insanları ne yazık ki çok kolay bulma imkanı sağlıyor. Filistinler 1948'den sonra kendi ülkelerinden kovulmaları, komşu ülkelerde kimliksiz yaşamak zorunda olmaları ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen kendi siyasi düşüncelerini empoze eden örgütler, ülkeler, ideolojiler onları kullanınca ne yazık ki ideali olmayan o çocuklar çok kolay birer ölüm makinesi haline dönüştürülebiliyor. Tıpkı çocuk savaşlar gibi. Bir başka bölümde bahsetmiştim çocuk savaşlardan. İdeali olmayan çocuklar. Kinle, öfkeyle, nefretle büyütülen çocuklar. Hele tarihin değişik dönemlerinde yaşanmış korkunç olaylar, gerek aileler, gerek dışarıdan gelen başka güçlerin yayınları, propagandalarıyla, bir bombardımanla, adeta bir kültür bombardımanıyla onlara empoze edildiğinde bu çocukların gözü intikamdan başka hiçbir şey görmüyor. Artı, başka bir olay daha söyleyeyim. İdealler sıfıra indiğinde kendilerine o eylemden sonra vaat edilen bir cennet, bir sanal cennet, bir sanal dünya veyahut da bir öteki dünya olduğunda kolay kolay ölüme gidebiliyorlar. Öldürdükleri kişinin
Kim olduğu hiç önemli değil. Önemli olan yaptıkları eylem. Peki sadece bunlar mı? Hayır. Bunun dışında yine Lübnan topraklarında ailesi İsrail tarafından rehin alınmış. Hatta çocuğun gözü önünde ailesine işkence yapılmış. Eylemi yapmaz ise kardeşlerinin, annesinin, babasının aynı akibete uğrayacağı söylenen çocuklar da kullanıldı bu işte. O yüzden kolay ölüm makinesi olunmaz. Efendim bunlara uyuşturucu verildi. Zaten vücut kendi uyuşturucusunu salgılıyor böyle durumlarda. Malum salgı sistemimiz. Tabii ki bazı ilaçlarla insanlar çok rahat etkisizleştirilebiliyor. Tepkisizleştirilebiliyor. Ben geçtiğimiz günlerde bir ameliyata girdiğimde ameliyathaneyi bile görmedim. Sadece kendimi yatakta bulduğumda dizlerimde protezleri fark ettim. Aradan geçen 5 saat dünyadan haberim yoktu. Afganistan'da yaralandığımda 3 gün dünyadan kopmuştum. Demek ki bazı ilaçlarla insanlar uyuşturulabiliyor. Ama unutmayalım, taşıdığı kamyon, üstündeki silahlar, patlayıcılar, böylesine uyuşturulmuş bir beyni biraz zor idare eder. Çünkü bir takım mekanizmaları çalıştırıyor bu insanlar. O yüzden onları oraya götürenler, gönderenler bunun zeminini önceden hazırlıyorlar. Buna uygun kişiler, dediğim gibi sivrisineğin çok olduğu bataklıklar, ekonominin kötü olduğu, fukaralığın bir kadere dönüştürüldüğü, vaat edilenlerin adeta bir cennet gibi olduğu ortamlarda çocuklar ölüme gönderiliyor. Benim tanık olduğum bir sahne, fotoğraflarını gördünüz. Artı Lübnan'da uzun bir dönem bu tür eylemlerde kullanılan kişiler, onlarla ilgili yapılan kasetler, posterler adeta kendi örgütleri tarafından ilahlaştırılıyordu. İnanır mısınız? İstanbul'da bir sinagog baskını yapıldı. 2 intihar eylemcisi buna katıldılar. Aylar sonra Lübnan'da bulunduğumda bir mülteci kampında, yani Türkiye'de kim oldukları henüz bilinmiyordu, inanır mısınız? Onlara ilişkin gıyabi namaz kılındı. Devrimci Konsey diye Ebu Nidal'in örgütündenmiş bu çocuklar. Gencecik 2 çocukmuş. Fotoğraflarını orada görünce tanıdım. Türkiye'de onların biz ceset parçalarını topladık. Çünkü yapmış oldukları katliam korkunçtu. Evet, onun teröristi benim için ulusal kahraman demeyin. Yarın öbür gün o terörist sizi de vurabilir. Sizi de öldürebilir. Nitekim biz bunu 1983 yılında gördük. Asala terör örgütü 1983'te Türk Hava Yolları'na karşı giriştiği eylemde, evet çok değerli bir arkadaşım yaralanmıştı ama olayın kurbanları olaya sahiplenen ülkelerin vatandaşlarıydı. O yüzden çok ciddi bir konudur. Dünya terörist yetiştirmesin. Dünyanın hiçbir ülkesi teröriste sahip çıkmasın. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.